Dreamlex, rüya yorumları servisinden herkese güzel günler. Astroloji, rüya yorumları, belki numeroloji gibi konulara bir ilgin olduğunu biliyoruz. İşte tam senin için sıkça görülen ama yorumu kişiden kişiye değişen bir rüyayı masaya yatırıyoruz bugün. Rüyada sevdiğin erkeği görmek. Evet, elimizdeki kaynaklar da gerçekten çok çeşitli bu konuda. Hani bu tek bir rüya sembolüne tam 9 farklı pencereden bakacağız. Büyük dinlerden tutun, şamanizm gibi daha kadim geleneklere, oradan mitolojiye ve hatta modern psikolojinin kurucuları Freud ve Jung'a kadar uzanan epey geniş bir yelpaze var önümüzde. Vay canına, 9 farklı bakış açısı, bayağı kapsamlı. Bu çok yaygın rüya sembolünün altında neler yatıyor acaba merak ettim şimdi. Haydi o zaman bu zengin kaynağı birlikte inceleyelim. İlk olarak İslam dünyasındaki yorumlara bakalım mı? Kaynaklar diyor, İbn Sina, İbn Arabi gibi isimler bunu genelde bir özlem, hani bir sevgi arayışı olarak yorumlamışlar. Evet, geleneksel yorumlar genelde bu yönde. Modern İslami yorumcular ise bunu biraz daha güncelleyerek, yani kişinin duygusal bir tatmin arayışına veya ilişkideki beklentilerine bağlıyorlar daha çok. Dreamlex'in yorumu da aslında benzer bir noktaya dokunuyor. Bilinçaltımızdaki o karşılanmamış ihtiyaçların rüyada kendine bir şekilde yer bulması. Anladım. Peki Hristiyanlık perspektifinde durum nasıl? Orada da benzer temalar mı öne çıkıyor? Oldukça benzer aslında. Yine sevgi, bağlılık ve tabii Tanrı ile kurulan o manevi ilişki gibi kavramlar merkezde. Kutsal kitaba dayalı yorumlar daha çok ruhsal bir özleme işaret ediyor gibi. Mistik akımlarsa bunu kişinin kendi içsel bütünlüğünü arama çabası olarak görüyor. Daha modern yorumlara bakarsak, onlar da aidiyet ve kabul görme gibi temel insani ihtiyaçlarla bağlantı kuruyorlar. Peki Musevilik? Orada işler biraz daha katmanlı sanki değil mi? Talmud var, Kabala var. Aynen öyle. Biraz daha katmanlı diyebiliriz. Mesela Talmud, yani Yahudi şeriat ve geleneğinin temel metinlerinden biri, bunu bilinçaltı arzularının bir yansıması olarak ele alabiliyor. Museviliğin mistik yorumu olan Kabala ise daha çok ruhsal bir bütünleşme arayışına işaret ediyor. Hatta bazen Hazreti Yusuf kıssasındaki gibi ilahi bir rehberlik anlamı bile yüklenebiliyor. Modern düşüncede ise kimlik arayışı ve geçmişte yüzleşme gibi temalarla ilişkilendiriliyor. Yani yine merkezde kişinin iç dünyası ve ruhsal yolculuğu var gibi duruyor. İlginç. Şimdi rotayı biraz daha farklı bir yere, şamanizme çevirelim. Onlar nasıl bakıyor bu rüyaya? Muhtemelen sadece özlem değildir, değil mi? Belki bir davul falan çalıyorlardır rüya tabiri için. Şaka bir yana, ciddi bir fark var mı yorumlarında? Kesinlikle var. Ve yani davul çalmasalar da ruhsal rehberlik boyutu çok daha güçlü diyebilirim. Şamanizmde bu rüya sadece kişisel bir duygu değil, aynı zamanda ruhsal bir mesaj, hatta bir dönüşüm çağrısı olarak görülüyor. Rüyada beliren totem hayvanları mesela içsel gücü simgeliyor olabilir. Ya da atalarla kurulan bağ belki bir şifalanma ihtiyacını gösteriyor. Yapılan rüya yolculukları ise alınması gereken önemli mesajları taşıyor olabilir. Belki de içsel engellerden kurtulma vaktinin geldiğini gösteriyordur, kim bilir. Vay, bu çok farklı bir bakış açısıymış gerçekten. Peki ya Doğu felsefeleri, mesela Hinduizme bakalım. Orada Atman, Brahman gibi kavramlar var. Bu rüyayla nasıl bir bağlantısı olabilir bunların? Hinduizm'de konu daha da felsefi bir derinlik kazanıyor, evet. Bahsettiğin Atman, yani bireysel ruh veya özbenlikle Brahman, yani evrensel bilinç arasındaki o derin bağa işaret edebilir bu rüya. Ya da kalbin enerji merkezi olduğuna inanılan Anahata çakrası vardır. Oradaki sevgi enerjisinin uyandığının bir göstergesi olabilir. Hatta işin içine karma girebilir. Yani kişinin geçmiş eylemlerinin sonucu veya önceki yaşamlardan gelen temalarla bile ilişkilendirilebilir. Tantra geleneği var mesela. O da daha çok eril ve dişil enerjiler arasındaki denge arayışına vurgu yapıyor. Çok katmanlıymış gerçekten. Peki Budizm, onlar genelde farkındalığa odaklanıyor diye biliyorum. Rüyalara nasıl yaklaşıyorlar? Tam isabet. Budizm, bu tür rüyaları doğrudan anlamlandırmaktan çok bir farkındalık pratiği için fırsat olarak görüyor aslında. Örneğin Tibet rüya yogası var. Rüyaları bilinçli bir şekilde gözlemlemeyi önerir. Zen Budizmi
anlık deneyime odaklanmayı teşvik eder, Mahayana ekolü şefkat geliştirmeyi, mindfulness pratikleri ise rüyadaki duygu ve düşünceleri yargısızca gözlemlemeyi önerir. Yani zihinsel kalıplarımızı, arzularımızı fark etmek için bir alan açıyor aslında. Anladım. Yani rüyayı yorumlamak yerine onu bir araç olarak kullanıyorlar. Peki, mitolojiye geldiğimizde işler biraz daha destansılaşıyor sanırım. Eros ve Psişe gibi aşk hikayeleri, kahramanlık yolculukları falan. Aynen öyle. Mitoloji, bu rüya sembolünün evrensel arketiplerle olan bağlantısını çok güzel kuruyor. Yunan mitolojisindeki Eros ve Psyche hikayesiyle derin arzuyu, Mısır mitolojisindeki Osiris'in yeniden doğuşuyla dönüşümü, Joseph Campbell'ın o meşhur kahramanın yolculuğu kavramıyla içsel bir çağrıyı ve tabii Carl Jung'un psikolojisinde de yer bulan animus yani içimizdeki eril prensip veya kahraman arketipiyle de denge ve güç arayışını temsil edebilir. Evrensel temalar yani. Son durağımızda psikoloji o zaman. Freud ve Jung gibi dev isimler bu konuda ne diyor? Herhalde Freud yine o meşhur bastırılmış arzular teorisine bağlayacaktır. E, Tahmin etmek zor değil. Freud, evet bu rüyayı genellikle bilinç dışına itilmiş arzuların, özellikle de o id, ego ve süperego arasındaki içgüdüsel çatışmaların bir dışa vurumu olarak görüyor. Lacan ise biraz daha farklı, arzunun diline ve insanın temelindeki o eksiklik hissine bağlıyor konuyu. Daha modern bir yaklaşım olan nöropsikanaliz var. O da rüyaların beyindeki duygusal işlemleme ve hafıza süreçleriyle ilişkisini inceliyor. Jung ise yine kendi kavramlarıyla yani animus, gölge gibi arketiplerle ve kişinin bütünleşme süreci olan bireyleşmeyle açıklıyor. Yani hepsi farklı dillerde konuşsa da bilinç dışının derinliklerine işaret ediyor aslında. Gerçekten inanılmaz. Tek bir rüya sembolü ne kadar farklı anlam katmanı taşıyabiliyormuş meğer. Gördüğün gibi rüyada sevdiğin erkeği görmek yani farklı kültürlerde, inançlarda, düşünce sistemlerinde hem çok kişisel duyguları hem de evrensel insanlık hallerini yansıtan acayip zengin bir sembol. Özlemden tut, ruhsal rehberliğe, bilinçaltı çatışmalarından bütünleşme arayışına kadar uzanan geniş bir yelpaze var önümüzde. Kesinlikle öyle. Tüm bu farklı yorumlar sana birer kapı aralayabilir, bir fikir verebilir. Ama belki de en önemli soru şu. Bütün bu bakış açılarının ötesinde bu rüya senin kişisel dünyanda ne anlama geliyor? Senin iç sesin, senin sezgilerin sana ne fısıldıyor? Hangi yorum sana daha çok dokundu? Hangisi, evet ya, bu olabilir dedirtti? Asıl mesele bu belki de. Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten. Ve unutma, bu ve diğer rüyaların hakkında daha detaylı analizler, farklı yorumlar ve uzman görüşleri için dreamlex.com web sitemizi ve YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsin. Bir sonraki derinlemesine sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşça kal.